Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün efsane bir çiftliğe geldim arkadaşlar. Yani çiftliği bir görün, efsane köpekleri var. Hepsi birbirinden muazzam ve çok çiftlik gezdim. Gezdiklerim için de sayılı olanlardan diyebilirim. Öncelikle abi selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? İyisiniz? Necati abim çok şükür biz de çok iyiyiz abi. Çiftliğine geldik, seni gördük, daha iyi olduk. Hoş geldiniz. Halit oğlu. Halit'le de bizim Efe sayesinde tanışmış oldum biraz. Aynen. Instagram'da videosunu gördüm, yazdım Halit'e. Ya dedim köpekleriniz dedim çok güzel. Uygun zaman dedim ziyarete gelmek istedim ve geldiğime de çok memnun oldum abi. Hoş geldiniz. Öncelikle sizi bir tanıyalım, bir anlatın kendinizi. 1974 doğumluyum. Emekli zabıtayım. Motorize zabıtaydım. Kangallarla, Türk çoban köpekleriyle ilk 1988 yılında tanıştım. İlk kangalımı 1991 yılında Ocak ayında aldım. O 91 yılında aldığım dişimi 1992 yılında Nisan ayında Doğan Kartay'a götürdüm. Doğan Kartay'la tanışmamız 1992 Nisan ayı. Nisan ayında köpeğimi eşleştirdik. O günden sonra Doğan amcayla baba oğul abi kardeş ilişkisine girdik. Rahmetli olasıya kadar, Allah rahmet eylesin, kadar dizinin dibinden ayrılmadık. Yurt içi yurt dışı bu köpekler için mücadele ettik. Bunlar bizim yaşayan tarihi eserlerimiz. Bizim amacımız yaşayan tarihi eserlere sahip çıkmak. Kangallara, akbaşlara, malaklılara, Anadolu çoban köpeklerine, zerdavalara. Ha bir de zerdava da var bak, onu Tabii unuttum. ki. İlk defa bu arada zerdavayı burada gördüm ben. Tabii ki. Daha önce görmemiştim. Bizim amacımız zaten yaşayan tarihi eserlerimize sahip çıkmak. İnsanlar bu konuda sakın beni yanlış anlamasın. Ben megaloman falan değilim. Amacım dünyanın en iyi çoban köpeklerine bakmak. Bu yolda bayağı yol kat ettim. Zaten köpeklerimi görünce insanlar anlayacak. Türkiye'nin en iyi çoban köpeklerinden, yani bir elin parmakları kadar insanlar varsa Balıkesir Balıklı Köyü'nde onlardan bir tanesi de burada. Kangal'ın da, Akbaş'ın da, Anadolu çoban köpeğinin de, Boz çoban köpeğinin de Türkiye'de yaşayan ender örneklerine bakıyorum. Dediğim gibi bizim amacımız yaşayan tarihi eserlerimize sahip çıkmak. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Bu arada da babadan oğula Aynen. bir sevda aktarılıyor değil mi abi? Aynen. Halit seni de tanıyalım. Ben de Halit Güray Yetişir, 22 yaşındayım. Babamdan geçti bana da bu sevda. 22 yaşına geldim yani. Doğduğumdan beri köpek. Sen de köpeklerle bir ilgili. Aynen. Sen de 88'den beri bu işi yapıyorsun zaten abi. Aynen öyle Tayfun kardeşim. Oğlum beden eğitimi öğretmenliği son sınıfta Aynen. burada. Ben kendim eski milli sporcuyum. Oğlumu da sporcu yaptım. Sporcu yapmamın sebebi her türlü kötü alışkanlıklardan Uzak uzak dursun. dursun. Ne Dediğim yaptığını gibi bil. vatanımızın, milletimizin yaşayan tarihi eserlerine sahip çıksın. Biz Türk bayrağının aşığıyız, Atatürk sevdalısıyız. Eyvallah abi. Bu arada hemşeride çıktık. Şaşırmıştım ben. Zaten arabadan indim, bir baktım onlara, kızıl mavi gözlü benim gibi. Sohbet arasında sen dedi Karadenizli misin? Evet abi dedim. Neresi? Artvin. O da Artvinliymiş. Nereden baksan akraba çıkacağız arkadaşlar. Aynen öyle. Biraz da birbirimize benziyoruz gibi zaten ama. Gerçekten Ama çok benziyoruz gibi değil Tayfun, mi? ama emin ol yan yana gelelim. Heh. Sanki kardeş gibiyiz. Evet, abi kardeş gibi benziyoruz abi yani. Hoş Abi geldin, yavaştan sefa çiftliğe geldin. geçelim o Tabii zaman. ki. Sizler de arkadaşlar o sırada beni kırmayın. Sizden ricam destek olmak için şu videoyu beğenip abone olup bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bu arada bakın, yaklaşık burada 30 tane köpek var, doğru mu abi? Tabii. Şimdi köpeklerin hepsi maşallah çok güzel ama bu 30 köpeğin içerisinde benim dikkatimi çeken az önce dediğim bir köpek oldu. O da orijinal bir kangal. Az sonra göreceksiniz, Türkiye'de sayılı. Yani bunu şimdi millet bilmez. Mesela Dünyada eşi emsali yok. O dişi kadar olarak. diyorsun ha? Bu kadar iddialı konuşuyor. yani gerçekten çok güzel. Dünyada eşi emsali yok dişi kangal olarak. Bu kadar iddialı konuşuyor. Şimdi insanlarda şöyle bir algı var. Her gördükleri büyük köpeği benim gibi kangal sanıyor. Ben eskiden öyle dediğim, bir sinir oluyordu bana. Her gördüğünde kangal deme diye. Şunu görse mesela adam kangal diyecek. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Senin dediğin gibi insanlar bütün iri çoban köpeklerini kangal zannediyorlar. Çoban köpeklerinin içinde kangalların fenotipi farklı, tipi farklı. Kangal köpeğini size zaten çıkararak göstereceğim. Evet. Orijinal kangal köpeği öyle dev gibi olmaz. İnsanların kafasındaki dev gibi çoban köpekleri kangallar değil. Benim bildiğim ortalama 75 santim oluyor. Şöyle söyleyeyim, dişiler omuz yüksekliği 70 ile 80 arası, erkekler de omuz yüksekliği
75 ile 82 santim. Değil mi? Ortalama o şekilde. Ortalaması. Kilolarına gelince de dişilerin ortalama kilosu 40 ile 55 kilo arası. Erkeklerin ortalama kilosu da 45 ile 60 kilo arası. Yani öyle çok Ortalaması. büyük bir köpek değil Kangal arkadaşlar. Şimdi Onu bir anlayalım yani. Şimdi size Kangal'ın iyi örneklerini göstereceğim. Sakın Sivaslılar yanlış anlamasın. Sivas'taki bütün üretici arkadaşlarıma çok selam söylüyorum. Başta Hüseyin Yıldız abime, o bizim baş tacımız. Barış Çiçek ailesine, rahmetli Turhan Kangal'a, Hasan Hüseyin Türkdağ'ına buradan selam saygılarımı olsun. ve selamlarımı yolluyorum. O zaman yavaştan başlayalım Tabii. abi. Şimdi bu köpekle bir başlayalım abi. Şunu ilk önce şöyle bir yakından göstereyim misin? Maşallah arkadaşlar. Bak şunu söyleyeyim. Kamerada küçük çıkıyor. Gerçekte bir görün. Bak yerde şu kadar mesafe var. Hayvan düz dururken benim burama geliyor değil mi? Yani rahat. Evet. Rahat geliyor. Gerçekten çok boylu postlu. Hani çok büyük bir evlat. Bu zaten Anadolu çoban, doğru mu abi? Anadolu çoban köpeğinin buna kara kırçıl diyorlar. Evet, bir de dişisi vardı. O nereye Evet, gitti? Şimdi o Gel. gel kızım. Dişisi de çok güzel. Çıkarın. Kızım gel. Gel. Herhalde yatıyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi çıkacak dişisi. Bursa Gel. Ulubat'ta Şeref Alkan'ın karaboğası var. Evet. Karaboğanın öz kızı içerideki. Dişi çok güzel. Öz kızı efsane bir dişi. Buradan Şeref abimize de selamlar yollayalım. Biz bütün üretici arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Bak. Onlar bizim baş tacımız. Bakın şu dişiye bir bakın Bu arkadaşlar. Karaboğanın öz kızı. Maşallah. Yalnız dişi Belki- gibi de değil ha. Tabii ki. Belki de Karaboğan'ın yaşayan en güzel dişi kızı olabilir diye düşünüyorum. Şeref abi de daha iyisi var mı bilmiyorum. Ama bu ırkının iyi örneklerinden. Evet. Buraya geçelim. Ona geçme şunu da diyeyim abi. Yalnız kafes sistemi muhteşem. Evet. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Çünkü yüksekliği, hayvanların gezecekleri alan falan hepsini çok iyi düşünmüşsün Tabii yani. ki. Hatta bakın şöyle bir ayrıntı var. Orada görüyorsunuz sarmaşıklar var. Sende de hatta dedi en kötü zamanda geldin. Yazın bir gel dedi, burayı gör. O zaman dedi her yer çiçekler, böcekler, hani çok güzel oluyor. Tayfun Bey, emin olun burası yazın aynı Amazon ormanları gibi, bunlar sarmaşıkların içinde. Bir de gölge oluyor. Önü komple çiçek, lavantalar, tertemiz bir ortam. Öyle insanları tiksindirecek bir koku da yok. Evet, yok. Çünkü ben emekli olduktan sonra tamamen bunlar zaten evlat gibi. Evet. Her gün altlarını temizliyorum, kaplarını yıkıyorum, sularını her gün değiştiriyorum. Her gün elimden geldiğince bütün köpekleri taramaya özen gösteriyorum. Farkındaysanız köpekler Ya de maşallah çiçek. çok bakımlı yani arkadaşlar. Tabii. Bu yavruların babası kim abi? Şimdi göstereceğim. Ha, o da diğer tarafta mı? Evet. Bir de burada maşallah böyle bir oğlumuz Bu, var. Denizli'de ve Bursa'da yarışmada ırkında Anadolu çoban köpeğinde birinci olan bir köpek. Bu Güzellik şampiyonu değil mi? Evet, ırk damızlık şampiyonu. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği aslanvari köpekler bunlar. Evet, harbiden aslan gibi bu arada. Şimdi Baksanıza bunu dışarı arkadaşlar. çıkardığınızda zaten göreceksiniz. Bunlar yani gerçekten Fiziği miziği heybetli köpekler. muazzam yani. Tabii. Bir de besililer yani arkadaşlar. şöyle söyleyeyim. Ben yemek firmasıyla anlaştım. Her gün buraya yemek geliyor. Yemek geliyor derken artık gelmiyor. Firmalara, büyük fabrikalara gidip de kalan yemekleri getiriyorlar. Artı rahmetli Mustafa Sevilmiş'in mezbası var. Allah mekanını cennet etsin. Allah rahmet eylesin. Mustafa Sevilmiş mezbasından da sağ olsun onlar bizi evlat gibi seviyorlar. Oraya gidiyorum. 40 bayır alıyorum, şırdan alıyorum, işkembe alıyorum. Veriyorum. En layıkıyla besliyorsun. Tabii ki. Bunlar kaç yaşında bu arada abi? Şöyle söyleyeyim. Senden ricam, şimdi geziyoruz ya. Bize hepsinin böyle bir yaşını falan da anlatırsın. Tabii Tam ki. olarak bilelim Bu abi. 5 yaşında, 5 yaşında bu maşallah. 4 yaşında. Bunlar eş mi? Şöyle söyleyeyim. Ben bütün köpeklerimi sırayla deniyorum. Ha, sırayla. Şöyle söyleyeyim. Örnek Çobanları veriyorum. deniyorsun. Tabii. büyük ihtimal, Anadolu çobanları. Şimdi bu köpeği bu batında buna çektim. Gel Bakalım. oğlum. Bu Aslan erkeğin gel. dişi- Gel. Gel aslanım benim, gel. Gel. Şunlara baksana maşallah ya. Bu meşhur Akdağlı Duman'ın öz kızı. Maşallah fiziğimizi boyu pozu. Akdağlı Duman'ın öz kızı. Bu yavruların babası.
Ha bunların babası o mu? Şu yavruların babası bu. Baksanıza Şimdi şuna dışarı ya. çıkardığımızda göreceksiniz. Maşallah. Yani abartmıyorum ama 55 ekran televizyon gibi göğüs var bunlarda. Evet harbiden yani. Şimdi örnek veriyorum. Sizin önünüzden misafirlerim vardı. Kafeste görüyorlar. Bütün köpekler iri olduğu için köpekleri normal zannediyor. Evet. Dışarı bir çıkartıyorum ya bunlar abi kafeste küçük görünüyor. Evet. Ama benim köpeklerim gerçekten iri. Yani bu şu erkek profesyonel ölçü 86 santim. Maşallah. Profesyonel Bir ölçü. döş var baksana şu döşe yani. Evet. Bir vursa yıkar adamı yani. Tabii ki. Öyle bir döşü var arkadaşlar. Tabii ki. Maşallah. Bu zaten meşhur Akdağlı Duman'ın öz kızı. Bu dişide malaklık var mı abi? Akdağlı Duman'ın öz kızı. O da Anadolu çoban köpeği. Yani Dudaklardan dedim ben. kıyısından köşesinden belki Vardı çoban karışmış köpeği olabilir. zaten. Bak kıyısından köşesinden karışmış olabilir. O meşhur Pehlivan Akdağlı Duman'ın öz kızı. Anladım. Ya şimdi çoban köpeği olduğu için soyda oluyor. Kangal da var, malaklı da var. Bak bizim Tayfun kardeşim bizim Akbaşlar'da ve Kangallarda ırkına çok dikkat ediyoruz. Onları Kangal'da, asla Akbaşlar'da. bozmuyorsunuz. Onlarda sütte leke var, soyunda leke yok. Ama Anadolu çoban köpeklerinde neye dikkat ediyoruz biliyor musun? Anadolu çoban köpeklerinde ben bütün profesyonel üretici arkadaşlarıma da söylüyorum. Yuvarlak kasa köpek baksınlar. Yuvarlak kasa. Orijin yuvarlak kasa ve açık renk. Bizim derdimiz açık renk ve yuvarlak kasa köpeklere bakmak. Açık Yani renk niye peki abi? açık renk niye? Türkler Orta Asya'dan gelirken biz rahmetli Doğan amcayla birlikte Orta Asya'ya da gittik. Türkler Orta Asya'dan gelirken yanlarında karabaşlar ve akbaşlarla geliyorlar. O Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Kangallarda da aynı şey geçerli. Aslanvari köpekler gördüm derken ben şimdi size birazdan çıkartacağım göreceksiniz. Bu tarz köpeklerden Tabii ki bahsetti. yani şimdi o köpeği dışarı çıkardığımda anlayacaksınız. Aslanvari köpekler. Evet. Bizim derdimiz Türk'ün orijin köpeği Kangalları, Akbaşları, Karabaşları, Malakları ırkının en iyi örneklerini ıslah ederek ileriki nesillere aktarmak. Hiç bozmadan. Tabii ki. Şimdi diğerlerini de görelim abi. Şimdi aynı şekilde bu da Anadolu çoban köpeğinin kara kırçıl tipi. Şimdi Bu saldıracak gibi duruyor. biraz. şöyle söyleyeyim bak şu arkadaki erkeği size Abi dışarı onun çıkartacağım. erkek çok güzel ama. Bak dışarı çıkartacağım. O da profesyonel ölçüm 87 santim. Baksanıza şuna ya. Şimdi insanlar bunu gördüğünde Kangal köpeği derler. Tip Kangal köpeği gibi. Ama Kafa yapısı biraz benziyor ama değil. değil. Değil ama yani. Bu orijinal Kangal değil. Bu Anadolu çoban köpeği. Ama tip Kangal köpeği gibi. Köpek çok Bunu çevik dışarı duruyor ama. çıkartacağım. Emin olun efsane bir köpek. Çok çevik bir köpeğe Boğaç. benziyor. Maşallah şunun bir güzelliğine bakar mısınız ya? Belki de benim tahminim bu çiftlikteki en güçlü köpek budur arkadaşlar. Çünkü çok deli bir cevher gördüm ben bunda. Sen daha iyi bilirsin de daha arkadakileri tam görmedik. Bu benim çok acayip hoşuma gitti ama. Tayfun arkadaşım. Şimdi bu hayvanlar olabildiğince sakin bak. Evet. Hiç farkında Yok, hiç mısınız? ses Ne yok. kadar sakinler. Ama bu hayvanların size gerçek yüzünü de göstereceğim. Evet. Şimdi bu köpekler olabildiğince sakin. Ama bu köpeklerin gerçek yüzünü de göstereceğim. O lafın üstüne de hemen saldırdılar. Yalnız abi bu çok iyi ama ya maşallah. Benim köpeklerimin hepsi ırkının iyi örnekleri. Şimdi size teker teker çıkartacağım, göstereceğim. Bu da Bu dişiye de mi çöküyor? yok çökmez. Dişi hırlıyor gibi de baksana yok. dişi korktu biraz. Bu boz çoban köpeği. Bu Bursa'daki geçen sene akın, Bilekleri benim kolum kadar var herhalde. tabii ki. Maşallah. Ama bundan çok daha büyük. Türkiye'nin en büyük köpeklerinden biri arkada. Onun bileklerini görünce dana bacağı. Tabii daha arkada da kafesler var arkadaşlar. Tabii. Onları da göreceğiz birazdan. Tabii. Bu kaç yaşında abi? Biraz yaşlı duruyor. Hayır değil. Değil mi o? Bu malaklı kanı bunda fazla olduğu için Tabii yüz çekim o yaşlı yüzden. gibi görünüyor. Bu daha 3,5 yaşında. 3,5 mu? Evet. Daha gençmiş ki maşallah. Tabii ki. Tabii manakların yüzü böyle sarkık olduğu için arkadaşlar biraz da yaşlı gibi gözüküyor da maşallah bu köpek de yani bilekleri harbiden muhteşem. Isırır mı abi bu beni? Yok yok kesinlikle. Isırma. Sıra geldi en önemli yere. O Dişiyi çıkar. size anlattığım orijinal Türkiye'deki tek mi diyeyim? Sen biliyorsun abi. Şöyle söyleyeyim Tayfun arkadaşım. Diyorum ya Sivaslılar bizim baş tacımız. Allah onlardan razı olsun. Çekime başlarken hepsine teşekkür ettim. Başta Hüseyin abime. O bizim baş tacımız. Ben ırkın en iyi örneklerine bakmak istiyorum.
Yani iddialı bir konuşma yapıyorum. Dünyada görebileceğiniz en güzel dişi kangal burada. Dünyada O kadar büyük görebileceğiniz... dedi. Bence de öyle geliyor bana. Bak şimdi- Ben de açık konuşayım Bak, yani. dünyada görebileceğiniz en güzel dişi kangal burada. Şimdi Maşallah. göreceksiniz. Nerede? Geldi mi? Gel Aslanım benim gel. Şu dişinin, şu güzelliğine, şu saflığına, şu orijinalliğine bir bakın. Bakın. Kafayı görüyor musun? Maşallah. Tam bir kurt kafası. Evet. Bu orijinal kangal dediğimiz bu işte arkadaşlar. Tabii ki. Şimdi bakın. Bu köpeklerle ne kadar farklılar anlayın. Bu da Kuyruk tam salyangoz. Sana bakın. Bak. Ayaklar tavşan ayağı. Görüyor musunuz? Ayaklar tavşan ayağı. Abi şuraya götürelim mi onu? bir? Tabii ki. Abi senden benim isteğim. Şimdi bu orijinal bir kangal dedik, doğru mu? Evet. İnsanlara nasıl olması gerektiğini bir en baştan böyle güzelce bir anlatalım. Şimdi kangal köpeğinin en başta kangal olduğunu insanların belirleyebilmesi için kafayı görüyorsunuz. Dümdüz. Evet. Hiç alın çıkıntısı yok. Vücutta hiçbir bozukluk yok. Gözlerdeki sürmeyi görüyor musunuz? Gözlerde sürme olacak. Bak, gözler hafif börtlek ve rengi görüyorsunuz. Evet. Post kangalların Çok uzun değil. kesinlikle Aynı bizim o, marazın gibi. şöyle söyleyeyim, o iklimle alakalı. Ben sağ olsun Hüseyin Yıldız abim bana efsane köpeğini verdi. O köpeği getirdim. Uluslararası Kangal yarışması birincisini getirdim buraya. Getirdiğimde rakım 1200 rakımdan getirdim. 1200 rakımdan 39 rakıma gelince o postu attı. Aynı bu tüye döndü. Şimdi canlıların fiziki yapısının gelişmesindeki en büyük faktörler: bir, beslenme; iki, genetik yapısı; üç, coğrafi şekiller; dört, rakım. Şimdi İklime siz- göre değişiyor. Tabii ki. Sen şimdi Karadenizli olarak, toprağım olarak Artvin'deki insanların fiziki yapılarına baktığında burunlar daha kocaman. Niye? Rakım yüksek, nefes almakta zorluk çektikleri için burun büyüyor. Artı mesafe uzak olduğu için konuşurken yüksek sesle bağırıyorlar. Bağırıyorlar. Renk genelde sarışın ve renkli gözlü. Evet. Yani kangallı köpeklerinin de fiziki yapısının oturmasındaki en büyük faktör coğrafi şekiller, rakım, beslenme ve o bölgedeki köpeklerin birbiriyle eşleşmesiyle kangal köpeği çıktı. İşte bu da kangal köpeğinin iyi örneklerinden. Orijinal kangal dediğimiz gibi çok büyük olmaz bir Tabii kere. ki. Bak şunu şöyle bir iyi göster yandan. Dişleri görün. Bak, Tavşan bacak mı oluyor abi evet, şimdi bu? bak, diş etleri siyah. Dişler ne kadar sivri, gördünüz mü? Bir de- Olabildiğince sivri. Bak, ayakları görüyorsunuz. Tavşan ayağı. Bak. Tavşan ayağı. Arka taraf biraz daha düşük oluyor arkadaşlar, Tabii tavşan ki. dediği. Bakın. Bunlar daha atik, çevik olurlar. Tabii ki kuyruk tam salyangoz. Bunlar sürü köpeği. Bunlar büyük alan köpeği. Şimdi kangal köpekleri sürünün başında serbestken olabildiğince mutlular. Biz geceleri sırayla köpeklerimizi salıyoruz. Salmazsak bu hayvanların küçük alanlarda bakarsan, kendin de biliyorsun, köpekçisin. Küçük alanlarda baktığında genetik bozukluklar çıkıyor Tabii. ortaya. Dar alanlarda, sert zeminlerde baktığında genetik yapısında, fiziki yapısında bozulmalar oluyor. Biz de onun için büyük alanlarda olabildiğince hoplayıp zıplayıp koşsun, özgür olsun ve ben köpeklerimi senede bir kere eşleştiriyorum. Köpekler senede 2 kere kızgınlık gösterir. Evet. Ben senede bir kere Çok eşleştiriyorum. o kadar da çabuk çöküyor arkadaşlar. Niye senede bir kere eşleştiriyorum? Hem yavru kalitesi daha iyi oluyor, hem Dişi çöküyor. elimdeki damızlıklarım çok yıpranmaz. Evet. Bizim derdimiz, dediğimiz gibi, ırkın iyi örneklerini çoğaltmak. Bu köpekler para için yapılacak iş değil. Yani bacı sevmen bunlar- gerekir. Bunlar evlat. Arkadaşlar şimdi sıra geldi diğer kafeslere. Orada da yaklaşık kaç tane evlat var abi? Her bir kafeste 2'şer tane köpek. Bunlar biraz daha sıkıntı olanlar değil mi? Hayır, sıkıntı olanlar Ne değil. bileyim, az önce öyle dedin ya. Hayır. Bu öndeki kafesler yetmediği için He, arka o tarafa da manada dedi. kafa. Ben de dedim herhalde biraz daha Yok. atarlı kesinlikle. giderliler dedim de. Yok. Gelin şu baştan başlayalım arkadaşlar. Gelin böyle. Burada kaç tane var toplam? Göreceksin. Dur bak şunu bir gösterelim, gel abi gel. Bak bu zerdava arkadaşlar. Şu zerdavayı bir yakından çek.
Bunlar özel Trabzon'un köpekleri. Adamcılar, korumacılar. Acayip deli köpekler. Çiftliğimizin en tehlikeli köpeği bu köpek. Bak şaka değil harbiden o. Böyle kendinden kaçan köpekten korkacaksın arkadaşlar. Çiftliğimizin en tehlikeli köpeği Tayfun bu. Evet harbiden yani. Zerdevalar öyle. Bunlar Trabzon zerdavası. Bunlar hasım köpeği. Bu köpeği bana Ataya Çuval Fabrikası'nın genel müdürü Ediz Nalbant Trabzon'dan getirtti, hediye etti. Biz erkeği de Ediz Nalbant'ta. Bunları da ırka sahip çıkmak için bunları da üretiyoruz. Bunun eşi var mı tek mi? Burada tek ama Balıkesir'de eşi var. Ama sen bize Bu çok gördüğünüz köpek şimdi bu kadar sakin ya. Geceleyin buraya giremezsin. Yok yine bunlar arkadaşlar psikopat bunlar. Gerçekten psikopat yani. Böyle bir şey yok. Bak geceleyin buraya Yani şu giremezsin. gözlere baktığın zaman anlıyorsun zaten. Baksana şu gözlere yakından. Tam bir sıkıntı arkadaşlar bunlar. Bu orijinal safkan zerdava. Şimdi arkadaşlar sıra geldi. Bak hemen kaçıyor. Aynı kurt gibi ha. Kurt da ilk böyle kaçarak aynı öyle davranıyor. Şimdi sıra geldi buradakilere ve çiftliğin en büyüğü bu herhalde. Bu Türkiye'de büyük köpeklerden bir tanesi. Türkiye'nin en büyük köpeği Hükümdar benim kafesimde öldü. Öyle mi? Hükümdar omuz yüksekliği 1 metre 2 santimdi. Allah razı olsun Burhaniye'den Edremit Bostancı'dan Ahmet eniştem bana verdi. Ahmet enişte diyorum çünkü Bekir'in eniştesi, Bekir Çengel'in eniştesi. Buradan çok selamlar söylüyorum. Hükümdar bana geldi, 52 gün sonra kalp krizinden öldü. Hükümdar gerçekten efsane bir köpekti. Bunu Serbülent Özgiray da buraya geldiğinde söyledi. Benim hayatımda gördüğüm 2 tane efsane köpekten bir tanesi Hükümdar'dı. Hükümdar benim kafesimde öldü. Hükümdar 1 metre 2 santimdi. Bunun omuz yüksekliği profesyonel ölçüm 96-97 santim. Bunun Maşallah. Hükümdar'dan artısı ne? Bu Hükümdar'dan çok daha kalın bacaklı. Bunu dışarı çıkardığımda göreceksiniz. Harbiden Yani dev gibi bir yani. bacak var. Harbiden dev gibi arkadaşlar. Bu Videoda şimdi- ufak çıkıyor da. Şimdi ben dışarı çıkardığımda gösteririz. Bunlar kaç yaşında abi? Bu hayvan 6 yaşında, yanındaki dişi 3 yaşında. Yanındaki dişiyi de Denizli'den getirdim. Benim hayatımda gördüğüm en iri dişinin öz torunu. Bunun babasını da Makedonya'ya sattılar. Babası da dev bir köpekti. Onun soyunu aldım üretmek için. Bu soyu da Denizli'de Mehmet Öz diye arkadaşımdan aldım. Ona da çok teşekkürler ediyorum. Bu yeni mi geldi? Bu enikken geldi. Enikken yavruyken. Ben büyüttüm. He. Enikken geldi. Burada bu Akın Tülübaş'ın Denizli'de çekim yaptığı Zorlu'nun öz kızı. Bunun babası da efsane. Buraya niye ısırıyor mu bunlar? Bu erkek arıza bir erkek. O yüzden buraya telli yaptınız. Evet, arıza bir erkek. Daha 10 aylık. 10 aylık mı o? 10 aylık. Maşallah. O şimdi birazdan çıkartacağım. Hem Denizli'de hem Bursa'da birinci olan köpeğin öz oğlu. Babasının oğlu yani. Bunlar Burada da orijinal akbaşlar var. var. Şimdi yine sakın yanlış anlamasınlar beni. Türkiye'de Akbaş çoban köpeğinde en iyi anlayan kim derse benim derim. Niye diye sorarsanız Türkiye'deki ilk Akbaş Festivali'nin hakemi bendim. İkincisinin, üçüncüsünün baş hakemi bendim. Doğan amcam sağ olsun Ruslarla belgesel çektiğinde yine geldiler benim yanıma. Akbaş köpeği dendiğinde orijinal akbaş bunlar. Öyle akbaş çoban köpeği çok iri olmaz. Aynı kangal gibi alın çıkıntısı olmaz. O zaman bendeki melez mi oluyordu abi? Çok iri olmaz. Benim akbaşım rahat, senin o köpek kadar vardı. O akbaş değil. Ama fiziği değil, boyu yani. Hayır. Bizde pusat vardı ya arkadaşlar. Bakın. Çok büyüktü yani. Hayır. O beyaz çoban köpeği. Bu akbaş. O beyaz çoban köpeği. Kafa yapısı falan bunlardan daha da Bunlar büyüktü. sivri olacak. Hatta ben de ondan sonra küçük gördüklerime melez diyordum. Hayır. Demek ki biz yanlış biliyoruz. Orijinal bunlar. Orijinal böyle büyük olmuyor. Seninkiler beyaz çoban köpeği. Bunlar orijinal akbaş. Demek ki akbaş çok büyük olmaz arkadaşlar. Tabii ki. O erkek en fazla 75 santim değil mi? Aynen öyle. Dişi de 65 mi oluyor? 65 santim aynı. Ufak oluyorlar. O zaman çok da bir Bunlar- gösterişi yokmuş. Ama bunlar çok hareketli. Evet abi bunlar sürü köpeği zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz Akbaş Eskişehir'de Akbaş yarışması yaptığımızda Doğan amca Amerika Akbaş Derneği Başkanı Tamara Hanım'ı getirdi. Tamara Hanım benim köpeğim birinci oldu, bana plaket verdi. Orada Akbaşlarla ilgili bize
örnek veriyorum, bilgi verdiler. Akbaşlar çok iyi alan köpeği, koruma köpeği. Peki sence sürü için hangisi tercih edilir? Kangal mı, malaklı mı, akbaş mı, çoban köpekleri mi abi? Bunu kameraların önünde konuşmam. Herkesin kendine göre bir tercihi vardır. Seninki Aynen. mesela. Bunların hepsi evlat. Yok sürüyü daha iyi yönetir diyorum abi. Hangisi Şimdi sence? sürüde en iyi çalışan köpekler atletik köpekler. Sürüde en iyi çalışan köpekler atletik köpekler. Atletik olan köpekler fiziki yapısı küçük olan köpeklerdir. Yani akbaş o zaman. Öyle dev gibi çoban köpekleri... Bunları iyi yapmaz. Malaklı yapamaz. Bak Ağır diye dev gibi köpekler sürüde başarılı olamaz. daha çevik olması lazım. Sürüde başarılı olabilmesi için aynı kurt anatomisinde olması gerekiyor. Kurt gibi maratoncu, kurt gibi atletik, kurt gibi çevik ve kurt gibi sert olması gerekiyor. O zaman kangal. Kangal baş tacı. Tabii. Ama İkincisi de akbaş. akbaşlar da baş tacı. Ama şimdi bir kurtla mücadelede kangal daha iyi iş yapar bence abi. şimdi fiziki yapı kangalların akbaşlardan daha büyük. Tabii. Şimdi akbaşlar kangallara göre fizik olarak biraz daha küçük köpekler. Ama şimdi örnek vereyim. Birebir bir alana kapatsan, doğada değil bir alana kapatsan, karabaşlar, Anadolu çoban köpekleri, Tabii o ayrı. onlar O ayrı. şimdi onlar ağır siklet. Tabii o ayrı. Ama ağır siklet insanlar maratoncu gibi koşamaz ki. Tabii. Maratonculara bakın, daha zayıf, Daha zayıf, atletik. ince olurlar. Yani anlatabildiysem. O zaman Hepsi şöyle bizim diyebilir miyiz? evlatlarımız. Akbaş daha iyi sürer ama koruma açısından kangal daha iyi Her diyebilir miyiz? ikisi de Akbaş'ta Kangallar da dünyanın en iyi çoban köpekleri. Evet. Akbaşlar da Kangallar da dünyanın en iyi çoban köpekleri. Bunlar bir ailenin iki oğlu gibi. İkisi de evlat, ikisi de can, ikisi de dünyanın en iyi çoban köpekleri. Demek ki bir sürüde ikisinden de olması lazım o zaman abi. Yani şöyle söyleyeyim, hangisi daha sert dersen Kangal. Akbaşlar daha sert. Akbaş mı? Tabii ki. Akbaşlar Kangallardan daha sert. Hiç öyle Akbaşlar Kangallardan daha sert. Kangallar altıncı hissi daha iyi. hepsinin kendine Altıncı göre hissi özellikleri daha var. iyi. Şöyle söyleyeyim. Kangal köpeği gelir kendini sevdirir. Akbaşlar Daha biraz sert. daha ciddidir. Değil mi? Bak. Yok o konuda doğru söylüyor bak. Bak. İyice düşündüğünüz zaman harbiden öyle şimdi. Bak, ben şimdi sana kameranın önünde bazı şeyleri anlatamıyorum. Ama dediğim gibi... O da çok eleştiri gelir diye şimdi. bu- Herkes kendi bildiğini okuyacak ya. Şöyle söyleyeyim. Herkes kendi bildiğini okuyor ama doğru bir tane. Evet doğru söylüyor. Doğru bir tane. İnsanları yanlış yönlendirmeyelim. Bunların hepsi bizim yaşayan Tabii. tarihi eserlerimiz. Biz bunların Milli ırklarımız. tabii ki biz En başa bunlara sahip çıkmamız lazım. amaç sahip çıkmak. Öyle. Akbaş'ta, Anadolu çoban köpeği, Aksaray malaklısı da bunlar bizim evlatlarımız. Hepsi bizim baş tacımız. Evet abi doğru söylüyor. O zaman şimdi buraya da gidelim. Burada da benim evlatlarım var. Burada da arkadaşlar Sihirli Annemi izleyenler bilir. Zaten şu arkadaki tam Taci'ye benziyor. Bu Taci'nin oğlu, öndeki erkek. Öyle mi? Evet. Taci'nin oğlu mu bu? Taci'nin öz oğlu. Maşallah. Bunlar arkadaşlar İngiliz Bulldog. Dünyanın en tembel köpeği. Gün 24 saat ise 18 saat uyur herhalde abi. Ya bunlar var ya, uyurken bunları kameraya çek. Bir de bir horlarlar. Abi Biliyorum. resmen horluyorlar. Bak dile bak dile bak. Dile, ben zaten bunu dedim. Bu kadar çoban köpeğin arasında bunların ne işi var dedim de maskot gibiymiş. Bunları salıyorum ben. Öyle mi? Salıyorum. Emin ol maskot gibi. Kafa tutuyorlar mı diğerlerine? Bak şöyle söyleyeyim. Arkadaki köpeği benim eğitimci arkadaşım Onur hocam bana hediye etti. O değil ismi. Gel. Isırmaz değil mi abi? Yok kesinlikle Gel. ısırmaz. Gel. Hediye etti. Bu dişiyi de daha yenilerde buna eş aldım. Bunlar kaç yaşında peki? Odin 4 yaşında, Dile bak abi. dişi Dudu 2,5 yaşında. Bunlar tam evde beslenecek arkadaşlar. Ya bu Değil mi? var ya. Komik bir de şimdi. Tipi de komik. Adam hayattan sıkılmaz bu varken yani. O yüzden benim bunlar çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Belki ileride nasip olursa ben de bir tane bunlardan almayı düşünüyorum yani. Ben biraz da onları da seviyorum. Bende her çeşit köpek var abi. Bu tarz köpekler biraz da çok hoşuma gidiyor benim. Herkesin zevki bir değil arkadaşlar. Kesinlikle, Herkesin gibi kesinlikle. değil. O da evde beslendiği için dedim. Abi köpek komik yani. Adamın canı sıkılmaz bu evde. Aynen. O yüzden yani arkadaşlar. Şimdi burada da diğer evlatları da görelim abi. Bu çok sert herhalde. Kangalı. Bu yine orijinal kangal erkeğim. Genç erkeğim. Bu kangal mı? Tabii ki kangal. Bu genç erkeğim. Bunu arkaya niye koyduk? Bu biraz agresif. Daha Şimdi böyle- sert. tabii Beni ısırır ki. yani. Hayır seni ısırmaz da
Şimdi önde durduğu zaman Çok havlıyor. hareket eden her şeye havlıyor. Adam da uyutmaz o zaman. Bak gene bak kameraya tutuldu gene. Maşallah. Bana Anadolu çoban gibi geldi ama. Yok, abi, Kangal değil mi? bu, Kangal. Orijinal Kangal. Bu da diğer şampiyon. Benim Bursa'da Akbaşlar'da hem dişide hem erkekte birinci geldi benim köpeklerim. Bu da Onun- birebir kız kardeşi. Akbaş'ın. Bu Akbaşlar'ın dişi kız kardeşi. Bu kaç yaşında? Hangisi? Erkek. Bu erkek 3 yaşında. Abi şimdi şu yandaki Kangal değil mi? Bu Kangal'ın ağababası. Çünkü ben onu diyecektim. Ben yanlış anlama bak. Şunu diyeceğim sana. Ben gördüğümü söylerim arkadaşlar. Bu köpek daha çok Kangal'a benziyor bence. Abi bu Ama ben bu işin profesörü değilim. Bak. Kendi tecrübemle söylüyorum. Bu kurt boğmuş bir Kangal. Bu evlat. Bu Bursa'da geçen sene yapılan yarışmada Kangal kategorisinde 3. olan erkek. Maşallah. Bu çok kafa yapısı çünkü Bu tam çok- dişiye de benziyor Bu bak. sürüden gelme bir Kafa köpek. düz. Tabii ki. Bu sürüden gelme bir erkek. Bu gerçekten güzel bir erkek. Niye bunu buraya koyduk? Çünkü diğerinin bir dönem yavrusunu aldım. Şimdi o erkekten yavru almak için o erkeği koydum yanına. Normalde ikisi birlikte duruyorlardı. Görüyorsunuz. Peki bu Kangal'larda renkler nasıl oluyor abi? Bize bir anlatır Şimdi- mısınız? Kaç çeşit renk var burada? Şimdi Kangal'da istenilen 2 renk var. Bir açık renk, boz. Bir de bu renk. Boz çoban köpeği ve buğday sarısı. Yani toplam 2 Buğday rengi rengi. oluyor. Bir toprak rengi bir de buğday rengi. 2 renk var. Anladım. Kangal köpeğinde eğer zift siyah varsa birinki onda Çobanlık var. biraz avşarka kanı vardır. Ha başka kan. Avşarka kanı Yani vardır. Kangal olmuyor mu o zaman? Zift siyah Kangal'da olmaz. Olmaz. Kangal'da bu. Bu renk olur. Kafa da Ya bak böyle açık düz renk, bak. Şu bak, kafayı dümdüz, düzlüğünü bakın. bir görün bak. Bakın. Kafa böyle düz olur Bakın arkadaşlar. görüyorsunuz. Sürmeyi de görüyorsunuz. Ne kadar sakin. Bu o dişiyi bununla mı çekiyorsun? Bir dönem çektim. Şimdi öbürkü erkekte O çektim. hangisiyle? Ha yanındakiyle. Ha doğru. Hadi gel oğlum. Gir içeri. Maşallah. Bunun ismi Doğan. Doğan. Rahmetli Doğan amcanın ismini koydum buna. Bunun ismi Doğan. Onun muydu ki? Hayır. Onu seviyorum ya. He. Onu yaşatmak için Ona köpeğimin ismini Doğan koydum. Şimdi devi çıkartabilir miyiz? çıkaralım abi. Çıkar Bir devi. de sıra geldi aksiyona doğru mu? Hayır, aksiyondan daha Yok şimdi onlar çıkınca hepsi avlayacak ya. Şöyle arkadaşlar aslanımız geldi ısırmaz değil mi abi? Yok. Öyle bir boy var ki adamı korkutuyor. Şunun bir asaletine bakar mısınız? Bu çiftliğin en büyük köpeği bu doğru mu abi? Evet, bu Türkiye'nin en büyük köpeklerinden bir tanesi. Bak şöyle yanına Onun eğileyim köpeği- anlayacaksınız. Bileklerini koyar mısın hayvanın yanına? Şöyle bakın. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Harbiden benim bileklerime kalın yani. Tabii. Daha büyük at gibi yani. Maşallah. Bu Anadolu çoban oluyordu değil mi abi? Anadolu çoban köpeği. Bunda da malaklık var ama hırladı biraz sanki ha. Yok hırlamaz. Tamam çok psikopat duruyor gözünü seveyim. İnsan korkuyor Şimdi ya. bak, Dev gibi ya arkadaşlar. Dev gibi. Üstüne bir insan gezersin yani. Aynen. Maşallah. Bu kaç yaşındaydı abi? Bu köpek 6 yaşında. 6 yaşında. Çiftliğin en büyüğü bu. Tabii. O sanki kara kılçılı da bana çok büyük geldi. Bak şimdi yanına götüreceğim. Bir karşılaştırsak mı onları? Karşılaştıralım mı? Tamam bunu ben tutayım o zaman. Bir bana ver abi. Tutamazsın. Sen ya bak senin kardeşin Tamam, köpekçi gel, sen gel, rahat olsan ya. gel. Biz memlekette kaç tane köpek Gel oğlum. Çeksin abi. Sen rahat ol. Sen daha bizi tanımamışsın. Tanımamışsın. Dur. Aslanım benim be. Şunun güzelliğine bir bak ya. Harbiden çok. Gel. Gel oğlum. Ev gibi olmuş ya. Oo tamam gel oğlum. Oo. Maşallah. Sese baksana adamdaki aslan gibi ya. Maşallah bunlar birbirini hiç sevmiyor ha. Maşallah lan benim aslan. Ya abi harbiden çok büyük yani. Şöyle anlıyoruz zaten bak. Yanında ufacık kaldı. Aslanım dönmez değil mi abi? Aslanım benim. Bundan sonra en büyük olan bu mu? Kara kızıl değil mi? Ha şuradaki mi? Onun yanına gidelim abi. Dur oğlum sakin ol sakin. Anadolu'nun öz evladı gel. Gel oğlum dur. Gel. Adam da geriliğe baksana maşallah bacak kadar ya. Gel. İşte bunun ismi neydi abi? Boğaç. Benim adamım Boğaç arkadaşlar.
boğaçı çıkar. Sizin çiftlikte en çok hangi köpek hoşunuza gittiyse yorumlara yazın. Benim erkeğim boğaç. Dişimin ismi neydi abi? O kangalı? Şampiyonun mu? He, şampiyonun. Sultan. Maşallah. Şu çok sert abi. Bunlar ama birbirine çok ses etmedi arkadaşlar. Şu boğaç tam benlik. Bana de ki öyle sonra çiftlikte en çok hangisini beslemek istedim bu. Bu harbiden çok muhteşem bir köpek. Acayip hoşuma gitti. Çünkü fiziği özellikle tüy yapısı çok güzel. Tüy yapısı güzel olduğu için ayrı bir çekici duruyor hayvan. Tartacağım onu. Onu bir Şunu yakından koyayım ya. Bir dakika bekle, şunu kafese koyayım. Aha. Boğaç geldi. Almaz değil mi? Almaz bana. Bana dalarmış. Şöyle uzak dur. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Aman. Boğaç çok güzel ya. Harbiden çok güzel. Abi. Buraya çekelim ilk. İlk buraya bir çekelim. Şöyle yakından şu boğacı bir görün. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dağda en iyi görev yapacak köpek bu bence. Bak dağda doğada en iyi görev yapacak bu. Bu köpeği araziye koy zapt edemezsin. Dalmaz değil mi abi bana? Yok kesinlikle. Maşallah şuna bir bakın arkadaşlar ya. Tüy yapısı, fiziği, duruşu her şey benim çok hoşuma gitti. 86 santim. Abi Çok atletik. atletik, fizik yapısı çok güzel arkadaşlar. Benim görüşüm en güzel görev yapacak köpek bu. Tüy yapısı da çok güzel. Aynı bizim Maraz'daki gibi harbiden çok deli bir evlat. Özgüveni nasıl abi? Şimdi göreceksin. O zaman has bir Anadolu'nun öz evladı. İyi. Sesi duyacaksın Tayfun, boru gibi. Yani doğru bir seçim yapmış mıyım sence? Bak şimdi bak. Baksana şuna ya. Vallahi çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gel oğlum. Gel. Boğaz Aslanım benim. Koş. Bak kafesinin yanında gör. Gel. Ama maşallah aslanım benim. Bak. Aferin oğlum. Makine ya. Allah billahi makine abi. Şu müziğe bir bakar mısın? Acayip hoşuma gitti benim. Maşallah. Aslanım benim. Diğerleri de gösterelim abi. Diğerlerinin yanına doğru da gidelim. Mesela bu aslan değil, bu kaplan. Bu bildiğin kaplan gibi arkadaşlar. Aslan oğlum benim, maşallah sana. Maşallah, asalet ya. Oğlum, boğaç. Bak diğerini bastırdı bile abi. Yok bastırmamış. Bastırmamış. Diğeri ilk şeyi yapmadı da şimdi geldi. Aslanım benim. Bak şuna. 55 yaşında televizyon gibi. Hem Denizli'de hem Bursa'da birinci olan köpek. Maşallah. O erkek efsane bir erkek. Abi ben şuna bakayım ya. Bak ben arkadaşlar ben cinsinin çok kaliteli olmasına bakmıyorum abi. Bu köpek görünüş olarak benim çok hoşuma gidiyor. Benim kendi gözüme hitap eden bu yani. O ayrı. Ama şunun baksana kusursuzluğa ya. Belki siz benim gibi düşünmüyor olabilirsiniz de benim çok hoşuma. Çok güzel abi. Hayvanda gram hata yok bir de. Gram hata yok. Tayfun arkadaşım. Emin ol benim köpeklerimin sadece demin çıkan dev Barbaros'un ayak problemi var. Diğerlerinin Yok hiçbirinin bu abi bak. Normalde sen ne biliyorsun? Hayır, benim bütün köpeklerim 4x4. Uzun köpeklerde genelde vücutta Tabii, sıkıntı ama bak, oluyor. görüyorsun. Ama şuna bir baksana ya. 4x4. Maşallah çok Sesi güzel de abi. duydum. Kaplan gibi bu, aslan değil bu kaplan. Şimdi bunu önüne koy. Vallahi bu ağaç benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bak sen bu tasmayı değil diğer tasmayı takalım. Sen bunu koy. Baksana alır ayağını. Aslanım benim ya. Anadolu'nun öz evladı be. Maşallah. Şimdi sıra geldi diğer aslanımıza arkadaşlar. Bu kara kırçıllı olan. Bunun ismi neydi abi? İsmi Eşkıya. Eşkıya. Kafaya baksana, bu da harbiden aslan gibi maşallah Ama ya. şimdi kafeste görünmüyor. Baksana köpek ne Abi kadar harbi. kalın. Yalnız kafasındaki desen çok Tabii ki. ayrı bir güzel yani. Sanki boyanmış gibi. Bakın. Maşallah. Bu da profesyonel ölçüm, omuz yüksekliği 85 santim. Anadolu'nun öz Bakın evladı. bak kafeslerdeki görüntüyle bak. Dışarıdaki İnsanın aynı yanında değil. Ne kadar sakin. Ne kadar sakin. Abi dışarıdakiyle hiç aynı değil. Bak burada sakin ısırmaz değil mi? Ama yok kesinlikle bir şey yapmaz. Kesinlikle. Aslanım benim. Maşallah oğlum ha. Bu da çok Köpeklerin güzel. kalınlığını anlayın.
Ben 1.80 115 kilo. Yalnız o ilk çıkardığımızda bunların alakası bile yok. Onun bilekleri bunun da 2 katı. Abi O var ya ilk en büyüğü. Yanında çömdüğüm arkadaşlar. bakın emin olun efsane bir bilek var onda. Buradaki en büyük o zaten. Tabii. Ama bakın şimdi görün bak. Şimdi bir de özgüven görelim abi. Geri git. Az bir Geri git. maşallah. Yalnız deli özgüven var. Bak. Aslan oğlum benim. Maşallah. Bu boğaç gibi korklaşmadı. Bu direkt mevzuya giriyor. Fizik muhteşem abi. Döşe baksana adam ya. Sürüde çalışmış bir köpek. Kaç yaşında demiştin? 3 yaşında. 3 daha genç. Oo aslanım benim maşallah. Muhteşem abi. Çok özgüvenli. Harbiden özgüvenli ya. Buradaki en özgüvenli hangisi abi? O mu? Bu şimdi Bir an dönüyor sandım araya gidiyoruz dedim vallahi. şunu koyayım yerine. Bir de onu yakından görelim arkadaşlar. Bu çiftliğin en gözde köpeği. Ağır abisi. Ağır abisi bu. Maşallah. Abi şundaki fiziğe bak, kutup ayısı gibi aynı. Yalnız kafesten daha büyük harbiden. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Aslan. Gerçekten harbiden aslan ya. 4x4. Kusursuz arkadaşlar, kusursuz. Özellikle bak gel şöyle bir arkadan al. Şu arkadan bir göster şu duruşunu. de en Bursa'daki yarışmada birinci olan köpek. Hırs damızlık yarışmasında. Maşallah. Bu bizim çiftliğimizin ağır abisi. Senin en gözden bu anlaşılan, doğru mu abi? Bu benim çiftlikteki en gözde köpeğim. Baştaki kangal dişim. Erkek olarak bu. Erkek olarak bu. Maşallah. Harbiden gerçekten arkadaşlar aslan gibi bir evlat. Bunun bilekleri bak ondan da büyük. Kara kışında. Harbiden aslan gibi. Kafaya bir bakar mısın ya? Kusursuz arkadaşlar maşallah. Dişleri görüyor musun? Ne kadar sivri ve büyük. Kurt gibi maşallah. Diğerleriyle bir tanıştıralım mı abi burada? Bu çok delidir. Maşallah. Abi şöyle bir yaklaştıralım. Şuna bir bakın ya. Aslanım benim. Tam bir özgüven maşallah. Tam. Kafeste bu kadar belli etmiyordu bak. Dışarıya çıktı ya. Harbiden arkadaşlar çok deli bir köpek. Hiç gram R yok. Maşallah. Fazla yaklaşma bu. Ama dönüyor değil mi? Abi onu boğaça gösterelim. Şu boğaçla bir görelim bakalım arkadaşlar. Boğaç. Boğaç gel oğlum. Hadi Boğaç, yüzümü kara çıkarma. Hadi oğlum. Göreyim seni. İçeride. Boğaç gel. Gel. Boğaç gel oğlum. Haydi aslanım gel. Boğaç. Lan gelsene oğlum, garip mevzu var burada. Hani yatıyor abi Boğaç. Buranın ağır abisi bu. Oğlum yüzümüzü kara çıkardın ya. Burada köpekleri dövüştürmüyoruz. Yok tabii orası ayrı. İnsanların kafasında yanlış algı oluşmasın. Sadece özgüvenlerini deniyoruz arkadaşlar şu an. Şöyle söyleyeyim, farkındaysanız köpeklerde en ufak bir yara. Yok maşallah. Hepsi cam gibi ama bunlar süs köpeği değil. Değildi yani. Bunlar sürü köpeği. Öyle tepki vermeleri normal. Özgüvenlerini aşılamak için birbirlerine tabii ki Gider yaparlar. gider yapmaları normal ama kesinlikle bak üstüne basa basa söylüyorum. Ben hayvanlara eziyet eden herkese karşıyım. Köpek dövüştürmüyorum. Dövüştürücülere de karşıyım. Bunları evlat gibi seviyorum. İnsan evladını dövüştürmez arkadaşlar. Bakın. Bu canlara evlat gibi. ama çok güzel maşallah ya. Dışarıda anladım özgüvenini. İçeride bak o kadar durmuyordu. Dışarı bir çıktı ya abi. Hani hiç adamda gram R yok. Direkt atılıyor arkadaşlar. Görüyorsun. O yüzden çok hoşuma gitti maşallah. Harbiden dediği kadar varmış ama bu ağaç beni utandırdı bak. Hayır Boğaç da delikanlı ama bu abi. Evet arkadaşlar, şimdi diğer aslanımız geldi. Şöyle şunu bir yakından görün maşallah. Hayvanların ne kadar büyük olduğunu kafeste bak. Görüyor musun? Yalnız bu onun kadar var abi sanki. Onun kadar yok. Ama diğer çıkardığım köpekten Diğerinden daha büyük. iyi. Maşallah, saldırmaz değil mi? Yok kesinlikle. Maşallah Bak, aslan oğlum benim. gövdenin kalınlığını görüyor musun? Evet, bu da fiziği kusursuz maşallah. Bu da Çok sürüden güzel. gelme bir hayvan. Bu kaç yaşındaydı abi? Daha 2,5 yaşında. Daha çok gençmiş ki bu. Tabii ki. Bizim burada en yaşlı köpek 6 yaşında. O hangisiydi? Yok o değildi. En büyük olanla en güzel olan dişi. He o değil kangalın yanındaki. 5,5-6 yaşında. Maşallah çok güzel arkadaşlar. Fiziği miziği. Harbiden kafesi ufak duruyor bu arada. Dışarı geldiği zaman anlıyorsunuz yani. Tabii ki. O kara kılçıllıyla aynı değil mi bu ortalama? Bu kara kırçıldan daha büyük. Daha mı büyük? Tabii ki. Daha büyük.
Onu götürelim mi abi diğerlerini oraya? Bu bir şey tepki göstermez. Göstermiyor mu? Bu daha şey, Ya uysal biraz daha. Daha uyumlu. bakın. Gel. Gel. Ha, bu umursamıyor bile. Bu sürü köpeği miydi? Aynen sürü. Sürüden geldiği için öyle. Yani benim ayı da böyle. Normalde tepki vermiyor. Sürüden geldiği için çoklu köpek ortamına alışık. O yüzden ses çıkarmıyor. Bu kendini fiziğiyle konuşturuyor maşallah. Fiziği mükemmel ya. Postu görüyorsunuz. Benim en çok beğendiğim post bu. Biraz postlu olacak çoban köpeği. Sen bu şekilde seviyorsun ha? Evet. Baksana şuna. Ha baskınlık kurmaya da başladı. Aslanım beni. Tabii ki. Anadolu'nun öz evladı. Maşallah oğluma. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Son dişimizde yavrumuz. Onları da bir görün maşallah. Aslanlarım beni. Tayfun, dişinin büyüklüğünü görüyorsun. Erkek gibi dişi. Harbiden fiziği erkek gibi bu arada. Kafa zarif de. Tabii ki. Fizik tam erkek fiziği arkadaşlar. Tabii ki. Bu dişiyi Ilgaz erkek dişimiz. bozan diyelim biz maşallah. Ilgaz dişi. Bu Anadolu çoban. Anadolu çoban Kaç yaşında köpeği. abi bu? Bu 4 yaşında. Bu Ali Tuna'nın köpeği. Ali Tuna Ediz Nalbant Bey veriyor. Ediz Nalbant da ben emekli olunca bana emekli hediyesi olarak bunu verdi. Canciğer arkadaşım. Onu eşkıya ile eşleştirdim. Sadece bir tane doğurdu. Yani çok doğurup da tek yaşattığı değil. Sadece bir tane doğurdu. Yavru 63 günlük. Efsane bir erkek yavru. Döş yavrusu öyle mi? Yani hiçbir başka yavru olmamış. Tabii. Tek doğmuş arkadaşlar. Tek yavru. Bu yavru erkek zaten. Erkek. Az önce dedim şansa dedim erkek olmuş yani. Tabii ki. Bu yavru emin olun 63 günlük ama versene bana ben bir göstereyim. Harbiden maşallah 10 kilo var herhalde bu. He? Maşallah. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Harbiden çok güzel maşallah yani. Babası eşkıya, kara kırçılı. O az önce gösterdiğimiz vardı ya çıkardığımız arkadaşlar kara kılçıllı. Harbiden abi yavrumuz çok güzel. Yani ileride ben bunu az çok tahmin ediyorum belki kara kılçıldan büyük olur bu. Evet. Olur yani değil mi? Öyle duruyor yani. İnsanlar, Allah başını sağ etsin. Tüyünce ömrü olsun inşallah abi. Arkadaşlar sizler de bir maşallah deyin. Nazar değmesin yavrumuza. Gözlere baktığın zaman Bunu görün bak. yalnız gözler çok kıyıcı duruyor. Bak şu gözlere bir yakından bakın. Bu gözlerde gelecek var arkadaşlar. Çok kıyıcı duruyor bu köpek maşallah. Aslanım benim. Salmayalım değil mi? Aşılar bitti mi bunun? Daha Son sonrası 3 Son gün aşısı. sonra olacak. O zaman hiç salmayalım da. Son aşısı. Diğer köpekler taşıyıcı varsa bulaşır Allah korusun. Vallahi çiftlik. Bak, işi bilen insan ne kadar belli oluyor. Tayfun Bey bu hassasiyetinizden dolayı teşekkür Ben ederim. hep öyleyim abi. Ben bu konuda çok titizim. Tabii ki. Hemen başlarken aşıların hiçbir şeyine iman etmem. Çoğu özellikle çoğu kişi yapmıyor. Aynen öyle. Ya bu iş şansa bırakılacak bir iş değil. Zaten İlk örnek değil. Doğada nasıl yaşıyorlar da bir köpek 8 tane doğuruyor. Yaşayan 2 tanesi. Zaten 8'i birden yasa milyonlarca köpek olur sokakta Aynen abi. öyle. Gezemezsin bile yani. emin ol. Bakın bu akbaş yavrumuz. Ha, ona da bir bakalım. O kaç günlük? Bu 3 ay. 3 aylık. Maşallah. Babayı gördünüz. Evet şuradakiler ya şuralar. Bursa'daki yarışmada dişilerde de erkeklerde de annesi birinci, babası birinci oldu. Standartta güzellik şampiyonu oluyor bunlar. Bu orijinal akbaş. Yani bak gözler bunun da çekik. Yani akbaş çoban köpeği dendiğinde yani Kangal'la ortak özellikleri var. Alın çıkıntısı yok, gözler çekik. Kangallar kadar iri değil ama bunların post yapısı da Kangallar gibi. Tek rengi beyaz. Tabii ki. Pek bir farkı yok yani onun haricinde. Yani Kangal rengi olsa Kangal diye derler. Dersin yani direkt olur belli oluyor arkadaşlar. Maşallah gerçekten çok güzel bir köpek. Koyalım abi. Dişi de harbiden çok güzel, yavru da çok güzeldi maşallah. Sizler de bir maşallah deyin. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Çiftliğin en büyük ikinci köpeğine. Bu Malaklı olandı değil mi abi? Evet. Maşallah. Şu aslana şöyle bir yakından bakın. Yalnız sanki diğeriyle kardeş gibiler. Değil. Ama benziyorlar bayağı. Görüyor musun büyüklüğü? Evet. Vallahi saldırmaz değil mi? Hayır hayır hiçbir şey yapmıyor. Kesinlikle ağzından lokmayı al. Aslanım ne haber? Zaten en samimi olan bu oldu bak. Diğerleri böyle hiç samimiyet kurmuyordu. Maşallah. Bu harbiden dışarıda da çok büyük duruyor arkadaşlar. Kafestekiyle alakası yok dışarıda. Benim köpeklerimin hepsi büyük. Bir de videolarda küçük çıkıyor abi. Aynen. Millet tam anlayamıyor. Tayfun Gelip Bey, görmeniz lazım. Tayfun kardeşim emin ol benim çiftliğime gelip de yani çoban köpeği merak olup da bak bir de bak kuyruk tam salyangoz. Yani malaklı kanı olup da kuyruk salyangoz olan çok nadir köpek var. Bu tam salyangoz.
Tam salyangoz. Bak görüyorsun. Kusursuz Kafayı, maşallah. bacakları. Dana bu dana. Başlı başına dana gibi abi maşallah. Özgüveni nasıl? Yok sakin. Sakin mi? Sakin. O diğeri gibi ha? Sakin. Biraz da sakin olması daha iyi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Emin olun nasıl insanların evlatları var. Her birinin karakteri birbirinden farklı. Tabii. Bazısı agresif oluyor, bazısı sakin oluyor, bazısı iyice miskin oluyor. Bu sakin, miskin bir hayvan. Zaten hepsinin dediğin gibi abi. Hepsinin kendine göre bir kişilik yapısı var arkadaşlar. Ama evlat bunlar ya. Maşallah harbiden de çok güzel bakımlı bir evlat. Diğerlerine göre de kendini belli ediyor ama gene kara kılıçlı tutuldu ona bak. Şimdi çok deli bir köpek. Değil mi? O da sürüde çalışmış. Çok deli bir köpek maşallah. Arkadaşlar bugün de güzel bir çiftliğe ziyarete geldik abi. Tekrardan çok teşekkür ederim. Cansın. Sizleri tanıdığıma sevindim. Ben de memnunum. Mutlu oldum. Aynı şekilde sen de. Çok memnun olduk. Her Ben de aynı şekilde. Sizleri de bekliyorum abi benim çiftliğe. Tamam. İnşallah tez zamanda gelin. Orada da güzelce ben size evlatları göstereyim, misafir edeyim. Tayfun kardeşim Balıkesir'de yiyecek ekmeği. Allah razı gerçek olsun yerim abi. var. Sağ ol, var ol. Zaten ilk girer girmez kan çekti. Hemşire Hemen olduğum kanımız için kaynadı kan birbirimize de. çekti. Allah razı olsun Artvinli abi. olması. Benim bir tarafım Laz, bir tarafım Gürcü. Tabii ki Türküz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Öyle tabii. Biz Türküz, Müslümanız ve Atatürk Aynı, sevdalısıyız. aynı kafadanız. Bu adam benim yaşlanmış halim arkadaşlar. Biraz daha. Evlatların da tüyü kadar ömrü olsun abi. Sağ ol. Emeğinize saygım sonsuz. Çok teşekkür Allah ediyorum. işinizi yüzünüzü az getirsin. Çiftlik gerçekten çok güzel. İnşallah böyle biraz daha büyük bir yer olsa daha iyi olur. gibi. Baharın bekliyorum sizi. Baharın, İnşallah geleceğim. Baharın burayı bekliyorum. Baharın bunların cennette olduğunu göreceksiniz. Tabii. Az çok tahmin ediyorum. Baharın bunların cennette olduğunu göreceksiniz. Bu arada buranın Instagram sayfası, Yetişir Kangal, yetişir alt lira Kangal. oradan da sizler de takip edebilirsiniz. Sormak için sorular varsa sorun. Ziyarete açık mı abi burası? Tabii ki. Kapımız 7/24 açık. Balıkesir, Balıklı. Balıklı köyü. Buyurun Balıklı gelin köyü. arkadaşlar. Sizler de tanışın. Gerçekten güzel insanlar. Rabbim işlerini güçlerini rast getirsin. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.